Mucize Şans kanalından merhaba. Jüpiter Retro'da doğmak ve iyileştirme çalışması. Doğum haritasındaki retro gezegenler, geçmiş yaşamlara ait karmik hikayelerin olduğunu anlatır. Jüpiter Retro'dayken dünyaya gelen kişinin doğum haritasına göre alacaklı veya verecekli olduğu bir karmayı yaşamak üzere burada olduğunu gösterir. Geçmiş yaşamlarından bu yaşamına tamamlaması gereken bir yaşam planı vardır. Bu kişiler din, felsefe gibi dayatmalara değil, hissettiklerine göre inanır ve öyle davranırlar. Kişinin maneviyatını yani spiritüel yönünü güçlendirmesi gerekir. Bazen cömertlikte aşırıya kaçıp fazla bonkör davranabilir. Nedeni genelde yaralarını iyileştirmek için maddiyatı paylaşıp huzur elde etmek ister. Ailesinde psikolojik sorunla uğraşan kişiler olabilir. Bazen kişi hayatı boş verip önemli fırsatları da kaçırabilir. Kandırılmaya da müsait kişi olabilir. Genellikle uzak ülkelere özlem duyarlar ve doğduğu yerlere derin bağları yoktur. İnsanları diline ve dinine göre ayırmaz ve iyi, kötü insan ayrımı yapar. İyi düşüncelerle istediğini yaratacağı inancına sahiptir. Zor durumlara düştüğünde manevi gücün desteğine inanır. Başkalarının göremediği fırsatları görüp yönlendirme yapabilir. Önce kendisine giden yolu bulur ve daha sonra da başkalarına rehberlik eder. Jüpiter retro döneminde doğan kişilerin hayatlarında yaşayacağı muhtemel sorunlar: finansal problemler, emek verip karşılığını alamamak veya gecikmeye uğraması, yatırımların karşılığını alamamak, kötümser düşüncelere sahip olmak, eğitimle ilgili yaşanan problemler, yasaklar, yabancılarla veya yurt dışı işlerinde gecikmeler, din ve inançlar konusunda aşırı yapılan sorgulamalar, kişi elde ettiği ya da edeceği fırsatları farkında bile olmadan sürekli erteleyebilir. Elde edince de sürekli planlama yapma gereği duyabilir. Bu kişiler her zaman kendi gerçekliğini arar. Büyük bilgelik yeteneğine sahiptir. Reenkarnasyona göre geçmiş yaşamda para ve altın dağıtan kişi olduğu için bu yaşamında da kazancını dağıtmaktan keyif duyduğu söylenir. Jüpiter retro sahibi kişilerin özellikle adil olmaya, hak yememeye dikkat etmesi gerekir. Kendini başkalarından daha yukarıda görmemeli, tevazu sahibi, erdemli olmayı öğrenmeli. Hem kendini hem de başkalarını takdir etmeyi de bilmelidir. Kişinin de hakkı yenmiş olabilir. Böyle bir durumda geçmiş yaşamdan yani karmadan gelen bir hikayenin olduğu fark edilmeli. Bu tamamen kişiye özel ve doğum haritasında gizlidir. Jüpiter retroda doğan kişi her zaman iyi ve ahlaklı insan olmaya doğru gider. Çünkü sınav konusu buradadır. Şimdi sıra geldi Jüpiter retrodayken ya da bu dönemde doğan kişiler için düşülen tuzakları ve yaraları iyileştirecek cümlelere. Bu cümleler bakış açılarına göre iyileştirme çalışmaları olacak. Bu çalışmayı kendi kendinize uygulayabilirsiniz. Bakış açılarına göre iyileştirme çalışması şu şekilde yapılır. Benim size vereceğim korkuları iyileştirecek cümlelerin sonuna ilginç bakış açısı ifadesini getiriyoruz. Bu ifade kendinden önce gelen kelimeleri nötr hale getirir ve böylece iyileştirir. Nötr kalmak, dengede olmak demektir. Siz cümleleri dinledikten sonra bu korkulardan kaç tane negatif bakış açısı yani korku sizde varsa bunları not edin ve her cümleyi iyileşene kadar sürekli tekrar edin. Videoyu anlamakta sorun yaşarsanız tekrar dinleyip not alabilirsiniz. Sorularınızı yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Cümlenin sizin için korku olup olmadığını anlamak için size ne anlam ifade ettiğini kendi kendinize sorun. Gözlerinizi kapatın ve kendi kendinize cümleler ne hissettiriyor, içsel olarak bunu anlamaya çalışın. Zihniniz size geçmişteki hikayeleri sıralayacaktır. Bu hikayeler kızgınlık, öfke, üzüntü her ne hissettiriyorsa bunları iyice hissedip yüzeye taşıyın ve iyileşmesine tanık olun. Bazı bakış açılarını iyileştirmek 10 dakika sürebilir, bazıları birkaç gün sürebilir. Konunun sizde yarattığı etkiye göre süre değişebilir. İyileşmek için gerekenler: 1. Odaklanmak. 2. Tekrar etmek. 3. Gözler kapalı etkisi daha fazla olur. 4. Yeteri kadar zaman ayırmak. İhtiyaç kişiye ve duruma göre değişir. Şimdi gelelim iyileştirici cümlelere. Siz ihtiyaç duyduğunuzu uygulayın. Uygulama olarak günde ayıracağınız azami süre ne ise onu ayırın. Her ne olursa olsun inanmakla ilgili sorun yaşayanlar için inanmak bakış açısı, ilginç bakış açısı cümlesine çalışabilirsiniz.
Böylece geçmişte yaşadığınız anıların izleri silinirken herhangi inanca olan bakış açınız nötr yani dengede olacaktır. Daha önce kandırılma hikayeleriniz varsa bunlar da zihinsel ve bedensel olarak iyileşecektir. Haklı olmak bakış açısı, ilginç bakış açısı. Haksızlık yaşadığı veya yaşattığı durumların iyileşmesi sağlanır. İyimserlik bakış açısı, ilginç bakış açısı. Karamsarlık düşüncelerinizi iyileştirebilirsiniz bu cümleyle. Adil olmak bakış açısı, ilginç bakış açısı. Yaşamınız boyunca adaletsizliğe maruz kalma durumunun yarattığı izler silinir. Emek vermek bakış açısı, ilginç bakış açısı. Emek verip alamadığınız karşılıkların yarattığı travma ve izleri silinir. İyi insan bakış açısı, ilginç bakış açısı. Hayatınız boyunca kötü olarak gördüğünüz insanların yarattığı hisler, travmalar iyileşir. Kendinizle ilgili kötü düşünceleriniz de iyileşir. Engellenmek bakış açısı, ilginç bakış açısı. Engelle karşılaştığınızda yaşadığınız tüm gerginliklerin izleri silinir. Desteklenmek bakış açısı, ilginç bakış açısı. Desteklenmediğiniz anların izleri iyileşir. Bilgelik bakış açısı, ilginç bakış açısı. Bilgeliğe dair kendinizde olan yargılar iyileşir. Tevazu göstermek bakış açısı, ilginç bakış açısı. Böyle davranmasına engel olan hikayeler iyileşir. Tevazu sahibi olmak kolaylaşır. Takdir etmek bakış açısı, ilginç bakış açısı. Konuyla ilgili olumsuz his ve düşünceler silinir. Para bakış açısı, ilginç bakış açısı. Parayla ilgili olumsuz his ve düşünceler silinir. Yatırım yapmak bakış açısı, ilginç bakış açısı. Konuyla ilgili hatıralar ve düşünceler iyileşir. Zenginlik bakış açısı, ilginç bakış açısı. Zenginlikle ilgili olumsuz his ve düşünceler silinir. Cömertlik bakış açısı, ilginç bakış açısı. Savurgan olmanıza sebep olan düşünce ve hisleriniz silinir. Cömert olma durumu dengeye gelir. Bu çalışmayı cimri olduğunu düşünen kişiler de uygularsa çok işe yarar. Özgürlük bakış açısı, ilginç bir bakış açısı. Bu cümlede kısıtlanmış ve yasaklarla büyüyen kişilerin negatif düşünce, his ve yaratımlarını iyileştirecektir. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Kanalımıza abone olup beğen ve yorum yapmayı hatırlayın. Sevgi, sağlık ve mutlulukla kalın.